Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu buket battaniyeyi yapıyoruz. Bu battaniyenin özelliği katlandığı zaman bu şekilde buket şeklinde durması. Bu şekilde katlayıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bunu kullanırken de bu şekilde buket şeklinde kullanabilirsiniz. Hediye ederken de bu şekilde buket şeklinde hediye edebilirsiniz. Bu battaniyenin özelliği bu şekilde buket şeklinde durması. Bu kırmızı renkte yapıldığı zaman daha hoş duracaktır. Ben dekorasyonuma uyması için bu renk yaptım. Duruşu çok güzel. Bunu koltuklarda, yatak odalarında, kanepelerde, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu modeli hem bu şekilde battaniye hem de paspas olarak da yapabilirsiniz aynı örnekle. Bu modeli sevdiklerinize özel günlerinde buket şeklinde verebileceğiniz çok güzel bir hediye. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Orta kısmına yaklaşık 1500 metre kadar ip gitti. Yeşil kısmına her sıra için 110 metre ip gitti. 2 sıra yaptım. Toplamda 220 metre ip gitti. Bu çiçek kısımlarına her bir çiçek için 5 metre ip gitti. Ben toplamda 75 çiçek yaptım. Yaklaşık 375 metre kadar ip gitti. Bu çiçekleri istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben dekorasyonuma uyması için bu renk tercih ettim. Dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Bu modeli yaparken istediğiniz ipleri tercih edebilirsiniz. Ben %100 akrilik kullandım. Bu modeli yaparken bu markanın iplerini kullandım. İpin içeriği %100 akrilik. Yaparken de 5 mm tığ kullandım. İpin özelliği %100 akrilik. 454 metrede 932 metre ip varmış. Bu videoda paspasın bitmiş halini paylaşmadım ama aynı örnekten paspas yapmayı düşünüyorum. Onun için de paspası uygun ipleri tercih ederek bu aynı modeli yapabilirsiniz. Ben şu anda elimde olan %100 koton iplerden yapacağım. Siz de paspasa uygun herhangi bir ipi tercih edebilirsiniz. Orta kısmını daha fazla genişleterek bunu daha büyük yapabilirsiniz. Benim ipim bittiği için bu büyüklükte yaptım. Benim için de yeterli bu. Ama siz bunu daha da büyük yapabilirsiniz orta kısmını büyütünce. Daha önce dekoratif pomponlu yastık yapmıştık. Orta kısmı aynı o şekilde yapılışı. Bu battaniyenin kenarına o pomponlu yastıklara uyması için çiçek yerine pompon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kenarındaki çiçek size çok karışık gelebilir. Eğer ben bunu yapamam diyorsanız bir önceki videoda şu çiçeklerin yapılışını paylaşmıştım. Bunları bu şekilde tek tek yapıp bunları da kenarlara dikebilirsiniz. Bu kenar kısmını istediğiniz örneği de ekleyebilirsiniz. Bu çiçekleri eklemek zorunda değilsiniz. Bu şekilde tek tek yapıp dikebilirsiniz. Pompon yapabilirsiniz. Daha farklı çiçekler de tercih edebilirsiniz. Modelin yapılışına geçmeden önce ben de emeklerimin karşılığını alabilmem için bir like atarsanız, yani bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Battaniyeyi yaparken bu şekilde istediğiniz akrilik ipleri kullanabilirsiniz. Yumuşak olan, tüylenme yapmayan ipleri tercih edebilirsiniz. Şimdi modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Bu ipimin arkasından tığımı geçirip bu ipimi alıyorum. Bir zincir atarak modele başlıyorum. İlk trabzan için toplamda 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım ve halka içerisinde toplamda 12 trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5, toplamda 12 tane trabzan yapıp geliyorum. Halka içerisinde toplamda 12 trabzan yaptım. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Bu ilk yaptığım zincirlerin tepesine batarak bu ipimde doluyorum. Bu şekilde iç sürümü yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Tekrar ilk trabzan için 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada bütün trabzanların üzerine ikişer trabzan olacak. Birisini bu şekilde tepesine batacağız. Birisini bu trabzanların çevresinden beri bu şekilde arkasından beri tığımızı geçiriyoruz. İpi alarak bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bu bizim şeritlerimiz, yollarımız olacak. Tekrar tığıma doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. Bir trabzan. İkinci trabzanı da bu şekilde trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Bir tane tepesine,
Bir tane arkasına bu şekilde yapıyoruz. Çoğaltma işlemleri hep bu şekilde trabzanların orada olacak. Bir tane tepesine, bir tane bu şekilde arkasına. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanın üzerine de 2 tane trabzan yaptım. Bir tane tepesine, bir tane çevresinden beri. Şimdi bu trabzanın tepesine batarak bu şekilde iz sürme yapıyorum. Bu yaptığımız ilmekte bu zincirin tepesindeymiş gibi duruyor ve bunun dibinden başlamış oluyoruz. Bu şekilde yapmamız gerekiyor ki hep aynı yerde bitsin. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu şimdi bu trabzan tepesindeki trabzan ve bir tane de arkasından yapıyoruz. Şimdi çoğaltma işlemlerini hep bu şekilde yapacağız. Bu kabarık olan trabzanların orada bir tane tepesine, bir tane arkasına yaparak çoğaltma işlemini yapacağız. Şimdi diğer sırada yaptığımız bu tepesine yaptığımız trabzanın üzerinde normal sadece bir trabzan yapıyoruz. Orada çoğaltma, eksiltme yok. Şimdi bu kabarık olan trabzanın orada bir tane tepesine, bir tane de bu şekilde çevresinde. Diğer sırada yaptığımız bu normal trabzanın tepesine bir tane, bu kabarık trabzanın üzerine bir tane ve tekrar çoğaltmak için çevresinden beri bu şekilde yapıyoruz. Bir tane bu trabzan tepesine, bir tane bu kabarık trabzanın üzerine, bir tane de çevresine. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu son kabarığın üzerine de yaptım. Şimdi bu trabzanın tepesine henüz batmadık. Burada yaptığımız 3 zincir, bu trabzanın tepesindeki yaptığımız zincir yani trabzan. Şimdi bu trabzanın tepesine de batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Tekrar bakın bu kabarık yaptığımız trabzanın tepesine batarak bu şekilde iz sürme yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Aynı diğer sıradaki gibi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu trabzanın, kabarık trabzanın üzerindeki yaptığımız çoğaltma trabzan, bir tane de bu şekilde arkasından yapıyoruz. Bu kabarık olan yerler hep aynı yerde olacak ve onun tepesinde çoğaltma yapacağız. Bakın artık bu aradaki trabzanlar hep birer tane yapıyoruz. Bakın bu sıradaki trabzanın tepesinde de bir tane. Sonra bu kabarık olan trabzanın tepesinde bir tane. Bir tane de arkasında bu şekilde yapıyoruz. Bu ara trabzanlarda bir tane. Kabarık olan trabzanın tepesinde bir tane. Bir tane de bu şekilde arkasında yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son kabarığın üzerinde de yaptım. Şimdi bu aradaki 2 trabzanın tepesine de batarak normal birer tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu kabarıkların tepesine de batarak bu şekilde çoğalıyor. Şimdi son bir sıra daha göstermek istiyorum. Ondan sonra bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. 3 zincir, bu trabzanın arkasından bir trabzan. Şimdi arada 3 trabzan var. Hepsinin tepesine birer tane batıyorum. Bu kabarık trabzanın tepesinde de bir tane, çevresinde de bir tane yapıyoruz. Bakın hem tepesine hem çevresine batınca buralarda çoğaltma işlemi oluyor. Buralarda çoğaltma yapınca bu kendisi büyümeye başlıyor. Şimdi bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Videoyu bu kısımda uzatmak istemedim. Çiçek detayında daha fazla zaman ayırmak istedim. O yüzden bunu şimdi büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütelim. Sonra bu kenar detayına geçelim.
Şimdi battaniyemi büyütmek istediğim büyüklüğe kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi çapı şu anda 1 metre. İpim bittiği için iç kısmını 1 metre yaptım. Ama ipiniz varsa 1 metre 20 santim yaparsanız iç kısmını daha iyi duracaktır. Paspas yaparken de bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şu anda paspas için 1 metre ideal. Hatta daha da küçük yapabilirsiniz kullanacağınız alana göre. Paspas yaparken de bu iç kısmını 1 metre yapacağım. Ondan sonra kenar kısmını yapacağım. Dediğim gibi bu iç kısmını istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi kenar detayına geçebiliriz. İp markaları önemli değil. İstediğiniz akrilik ipleri, yumuşak olan, tüylenme yapmayan istediğiniz akrilik ipleri kullanabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Yaprak yaparken de bu ipi kullandım. Ama paspas yaparken bu kenar kısmını koton ip kullanacağım. Bu gördüğünüz gibi bundaki koton ip. Bu koton iplerden kullanacağım. Ama battaniye yaparken bu şekilde yumuşak, tüylenme yapmayan akrilik ip kullanıyorum. Şimdi bittiğim yerden başlıyorum. Burası bittiğim yer. Ek yerleri aynı yerde olsun diye ama hiç fark etmiyor. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bir zincir çekerek başlıyorum. Bu yaprak kısımlarını yaparken bu trabzanların hep ön tellerine batacağız. Arka tellerine de çiçek yapacağız. Şimdi sırasıyla bu ön tellerine batarak yaprak yapmaya başlıyorum. İlk önce ipimi burada sabitliyorum. 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne yapıyorum. İlk zinciri yaparken 10, 2 tane zinciri yaparken de 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 6 zincir, benden sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne. Şimdi bu zincir kısmını yaparken bir tane 10, 2 tane 6 zincir yaparak yapıyoruz. Bu şekilde büyüklü küçüklü olsun diye. Çim gibi düşünün. Çim gibi oluyor sanki. 10 zincir. Sıradaki trabzanın benden taraftaki telinde bir sık iğne. 6 zincir. Sıradaki trabzanın benden taraftaki telinde bir sık iğne, 6 zincir. Sıradaki trabzanı benden taraftaki telinde bir sık iğne. Bakın bir tane 10, 2 tane 6. Şimdi tekrar 10 zincir yapıyorum. Sıradaki trabzanın benden taraftaki telinde bir sık iğne, 6 zincir. Sıradaki trabzanın benden taraftaki telinde bir sık iğne, 6 zincir. Sıradaki trabzanın benden taraftaki telinde bir sık iğne. Bu şekilde bütün trabzanların üzerlerine birer sefer batarak bir 10 zincir, 2 tane 6 zincir yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu yaprak kısmı da bu şekilde kolay. Burada çok fazla göstermeye gerek yok. Dediğim gibi 10 zincir, 2 tane de 6 zincir yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Daha fazla detayı çiçek kısmında göstermek istiyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde bütün komple dairenin etrafını yaparak bu başlangıca kadar yapalım. Şimdi yaprak kısmına sıra sonuna kadar geldim. Bir tane 10 zincir, 2 tane altılı zincir yaptım. Burada bir sefer daha zincir yapılacak yer var. Hem aynı sayıda olmuyor, hem de burası biraz sivri olacak diye buraya bir tekrar zincir yapmayacağım. Bu siz yaparken bu sıra sayısı farklı olabilir ölçüye göre. Yani eşit bitmek zorunda değil. Bu yaptığınız yer tek 6 zincirle de bitebilir. 2 tane 10 zincir yan yana da gelebilir.
Burada hala biraz daha sizin boşluk varsa 6 zincir yaparak da devam edebilirsiniz. Onu bir şekilde ayarlayabilirsiniz. O kısım önemli değil. Bu ilk battığım yere batarak bu şekilde iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek bu yeşil ipimi burada kesiyorum. İpimi kesmek istemiyorum diyorsanız bu çiçek kısmını yaptıktan sonra diğer tarafı yapacağız. O şekilde de devam edebilirsiniz. Ama ben çok elime dolanmasını istemediğim için ipi şu anda kesiyorum. Bu ikinci sırayı yaparken tekrar yeniden başlayacağım. Şimdi çiçek kısmına geçiyoruz. Bu yeşil kısmı yaparken toplamda 110 metre ip gitti. Şimdi bu çiçek kısmına başlıyorum. Dekorasyonuma uyması için turuncu rengi tercih ettim. Şimdi bir zincir çekerek modele başlıyorum. Bunu da aynı yerde başlayacağım. Bu şekilde ipimi sabitleyerek başlıyorum. 3 zincir çekerek ilk trabzan yerine 3 zincir yapıyorum. Şimdi toplamda 4 trabzan yapacağım. Bu yaprağı yaparken ön tellerine batmıştık. Şimdi trabzanların arka tellerine batarak başlıyorum. Bu zincirden hariç 4 trabzan yapıyorum. 1, aralarda zincir yok, sıradaki trabzanın tepesinde. 2, sıradaki trabzanın arka telinde. 3, sıradaki trabzanın arka telinde. 4. Şimdi toplam 4 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir, tığıma doluyorum. Bakın bu son yaptığım trabzanın şu şekilde iki teline batarak bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu çiçek yapımına başlıyoruz. Burayı yavaş yavaş ilerliyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanın arka teline bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu çiçeklerin bu kısımlarını yapmaya başlıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu son yaptığımız trabzan üzerine 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi hafif çeviriyorum rahat örebilmem için. Şimdi bu trabzanın üzerine yaptık. Şimdi dönüyorum. Bu taraftaki trabzanın üzerine trabzan yapmaya başlıyoruz. Hiç zincir çekmeden bakın dönüyorum. Şimdi bu taraftaki trabzanın üzerinde 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi dönüyorum. Buradaki trabzanın üzerine yapacağız. Rahat yapabilmem için elimdeki battaniyeyi çeviriyorum. Yapılış yönüne göre nasıl rahat tutabilecekseniz. Şimdi buradaki trabzanın üzerinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bakın burada başlangıçta 2 zincir çekip bir trabzan yapmıştık. O trabzanın üzerinde bir trabzan. Şimdi tomurcuk yapıyoruz. 3 zincir. Bu trabzanın teline batarak bir sık iğne. Bakın aynı trabzan üzerinde bakın arkada 2 zincir var. Rahat tutabilmek için şu şekilde tutuyorum. Tekrar aynı trabzan üzerinde bir trabzan. Burada hep tomurcuklu trabzanları yapacağız. 3 zincir. Bu trabzanı bu şekilde bir teline batarak bir sık iğne. Aynı trabzan üzerinde bir trabzan. 3 zincir. Bu şekilde teline batarak bir sık iğne. Bu şekilde toplamda 4 tomurcuk yapıyoruz. 3 oldu. Tekrar aynı trabzanın üzerinde bir trabzan. 3 zincir. Bu yaptığım trabzanın teline batarak
bir sık iğne. Tekrar bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bunun üstüne tomurcuk yapmıyorum. Şimdi bu ilk sıra yaprak kısmı bitti. Hala çiçek yapmaya devam ediyoruz. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma dolamıyorum. Sadece sık iğne yapacağım. Bakın bu en son yaptığım trabzanın tepesine değil, yanındaki trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir sık iğne yaptım. Şimdi 7 zincir yapıyorum. Burada kurtçuk yapmaya başlıyoruz. Bu da çiçeğin ortası olacak, tomurcuk kısmı. 3. zincirin içinde toplamda 3 trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki zincir içerisine 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir içine 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir içine 3 trabzan yapıyorum. Son bir zincir kalıyor. Onun üzerine trabzan yapmıyorum. Bu battığım başlarken, zincire başlamadan önce battığım trabzanın tepesine aynı boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir bu trabzanlara başlarken çektiğimiz 3 zincir. Şimdi tekrar bu arada yaptığımız trabzanları yapıyoruz. Çiçek kısmı şu anda bitti. Bunu ne yapacağımızı göstereceğim şimdi, bu kısmı ilerledikten sonra. Tekrar bu trabzanların tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 4 trabzan. 1, sıradaki trabzana gidiyorum. 2, sıradaki trabzana gidiyorum. 3, sıradaki trabzana gidiyorum. Ve 4. Şimdi buraya tekrar çiçek başlayacağız. Şimdi bunu göstermek istiyorum ne yapıyorum diye. Bakın burada bir hafif kurtçuk oluştu. Çiçeğin ortası olacak böyle. Biz bu çiçeği yaparken bakın ortada bir boşluk oluştu. Ve şurada bir boşluk oluştu. Bakın bu boşluktan beri bunu geçiriyorum. Parmağımla ilk önce göstermek istiyorum ya da tığımla göstereyim. Bakın bu yaptığımız tomurcuğu bu boşluktan geçirip bu çiçeğin ortasından beri çıkartacağız. Bakın boşluktan geçiriyorum. Çiçeğin ortasından çıkarıyorum. Bunu da bu şekilde ortada çeviriyorum. Çiçeğim burada oluşuyor. Şimdi tekrar burada çiçek yapmaya başlıyoruz. İlkinde belki kafa karışmış olabilir ama yaptıkça daha iyi anlayacağız. Bu çiçeği yapmak için şöyle göstereyim. İlk önce bu şekilde U şeklinde trabzanları oluşturuyoruz. Ondan sonra üzerine bu yaprakları yapıyoruz. İlk önce 2 zincir. Bu 2 zincirleri de şu iç amaçla yapıyoruz. Bakın şurada hala bu 2 zincir duruyor. Bunu diğer sırada buraya trabzan yapacağız. O yüzden bu 2 zinciri yapıyoruz. Şimdi yaprak yapımı için de trabzan yapıyoruz. Bakın bu yaptığımız trabzanın ve tepesinin birer tellerine batarak bir trabzan, bu 2 zincire diğer sırada trabzan yapacağız. Bu trabzana da burada çiçek yapacağız. Tığıma doluyorum. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi U şeklinde trabzanları yaptım. Buraya yaprak yapmaya başlayacağız sırasıyla. Şimdi daha kolay çalışabilmem için hafif çeviriyorum. Şimdi dönerek bu trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. En son tomurcuklu olarak yaptığımız kısım da şurası. En son bu trabzanın üzerine de bu tomurcuklu kısmı yapıyoruz.
Tomurcuk yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bu şekilde düz trabzan da yapabilirsiniz. İlk önce şu trabzanın üzerine yapıyoruz. Sonra bu taraftakine yapıyoruz. 3 zincir. Buraya şimdi 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın şimdi döneceğim. Hiç zincir çekmeden bunun üstüne trabzan yapacağız. Daha rahat çalışabilmem için battaniyeyi çeviriyorum. Bakın az önce gösterdiğim trabzanlı yer. Bu arada hiçbir yere batmıyoruz. Bakın tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu sefer bu taraftaki trabzanın üzerinde 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmeden buraya trabzan yapacağım. Daha rahat çalışabilmem için çeviriyorum. Yoksa çevirmek zorunda değilsiniz. Şimdi daha rahat çalışabilmem için hem de size daha iyi gösterebilmem için tekrar çevirdim. Bu battaniyeyi ben bir sağa bir sola doğru çeviriyorum ama buralara trabzan yaparken daha rahat çalışabilmek için çeviriyorum. Yoksa modelle çevirmenin bir alakası yok. Daha rahat çalışabilmek için. Şimdi bakın en yukarıda 2 zincir ve trabzan yaptığımız yere trabzan yapmaya başlıyorum. Bunda tomurcuk yapıyorum. Tomurcuk yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde normal düz trabzanlarda yapabilirsiniz. Tığıma doluyorum. Bu trabzanın üzerine bu 2 zincire dokunmuyoruz şu anda. 1 trabzan, 3 zincir, tekrar bu trabzanların birer tellerine batıyorum. Ya da direkt şu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama tomurcuklar bu şekilde yapınca daha iyi duruyor. Hem tepesinin bir telinden, trabzanın bir telinden batarak bir sık iğne. Aynı trabzan üzerinde tekrar bir trabzan, 3 zincir, bu şekilde birer tellerine batarak bir sık iğne. Toplamda 4 tane tomurcuk olacak. Aynı trabzan üzerinde bir trabzan, 3 zincir, bu şekilde birer tellerine batarak bir sık iğne. Tekrar aynı trabzan üzerinde bir trabzan, 3 zincir, bu şekilde birer tellerine batarak bir sık iğne. Aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum ama tomurcuk yapmıyorum. 4 tane tomurcuğum oldu. Şimdi çiçeğin bir sırasını yaptım. Tomurcuk kısmına başlamak için bakın hiç zincir çekmeden şu anda buradayız. Daha rahat görebilmem açısından şu şekilde elimle buraya bastırıyorum. En son bu trabzan tepesine batmışım. Sıradaki trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bakın tomurcuktan direkt buraya geldim. Şimdi orta kısmını yapabilmek için 7 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7. 3. zincire trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Eğer bu şekilde dönmüyorsa sizin yaptığınız bu trabzanları 4'er tane de yapabilirsiniz. Sıradaki zincirde 3 trabzan, her zincir içerisine 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir içerisinde 3 trabzan, sıradaki zincir içinde 3 trabzan. Sonuncu zincire batmıyorum. Bakın burada bir zincir kaldı, ona batmıyorum. Direkt aynı trabzan tepesinde bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Şimdi sırasıyla trabzanlar üzerine batarak 4 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, her trabzana birer tane batıyorum. 2 trabzan, sıradaki trabzana gidiyorum.
3 trabzan. Sıradaki trabzana gidiyorum. Ve 4 trabzan. Şimdi yeni çiçek yapmaya hazırız. Bunu da bakın az önce gösterdiğim gibi sık iğne yaptığımız yerin yanında bir boşluk var. Bakın o boşluktan tığımı çiçeğin içine doğru geçiriyorum. Aynı bu yönde bu yaptığımız, buna kurtçuk deniliyor genelde. Bu kurtçuğu, ama burada çiçeğin tomurcuğu oluyor. Bakın bu tomurcuğun ucunu bu boşluktan geçiriyorum. Çiçeğin ortasından beri çıkarıyorum. Bu geçirme işlemine dikkat etmeniz gerekiyor ki çiçek düzgün dursun. Bu şekilde de içinde kıvırdığım zaman çiçeğim oluşuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz. Bu arada yaptığımız trabzan sayısı burada çiçeklerin ne kadar yakın olabileceğini belirliyor. 4 trabzan yapıyoruz ama bir trabzana çiçek uyguluyoruz. Arada 3 trabzan kalıyor. 3 trabzan olunca çiçekler bu yakınlıkta oluyor. Bu yakınlık dereceleri ayarlamak sizin elinizde. Burayı isterseniz 10 trabzan yapıp da bir çiçek yapabilirsiniz. O zaman çiçekler yaklaşık şu aralıklarda olur ve daha az ip gider. Bu modeli değiştirmez. Dediğim gibi çiçeklik yakınlıklarını ayarlar. Bu çiçek aralığını ne kadar geniş yapmak istiyorsanız buradaki trabzan sayısını o kadar çoğaltmanız gerekiyor. Ama ben böyle sık sık daha hoşuma gittiği için yakın yapıyorum. Ama bu şekilde de daha çok ip yiyecektir. Bu çiçeklik sıklıkları sizin tercihinize bağlı, ne şekilde hoşunuza gidiyorsa. Benim gibi yapmak isteyenler bu şekilde yapacaklar. Çiçek kısmını tekrar gösteriyorum. Burada bir kafa karışıklığı kalmasın diye tekrar gösteriyorum. 2 zincir tığıma doluyorum. Bakın bu trabzanın tepesinde ve bu tepenin bir telinden batarak bir trabzan, tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan. Şimdi çevirmeden göstermek istiyorum, kafa karışmasın. 3 zincir, bu trabzanın üzerinde 4 trabzan. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bu trabzanın üzerinde bir trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden bu diğer taraftaki trabzanın üzerinde 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi ilk başta yaptığımız 2 zincirle bir trabzan olan yere geliyorum. Onun tepesinde de trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi tomurcuk yapıyorum. 3 zincir. Bu şekilde bir tellerine batarak bir sık iğne. Aynı trabzanın üzerine bir trabzan. 3 zincir. Tekrar bu trabzanların tepesine batarak bir sık iğne. 2 tomurcuk oldu. Toplamda 4 tomurcuk yapıyoruz. Bir trabzan. 3 zincir. Bunların tepesine batarak bir sık iğne. Aynı boşlukta batarak bir trabzan. 3 zincir. Bunların tepesine batarak bir sık iğne. 4 tane tomurcuk tamamlandı. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Çiçeğin ilk sırası bitmiş oluyor. Şimdi bu içindeki tomurcuk kısmını yapıyoruz. Bakın hiç zincir çekmeden elimle şurayı yatırıyorum daha rahat görebilmek için. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tomurcuk için zincir çekmeye başlıyorum. 7 zincir. 3. zincirin içerisinde 3 trabzan. 1 2 ve 3.
Sıradaki zincir içerisinde 3 trabzan. Sıradaki zincir içerisinde 3 trabzan. Sıradaki zincir içerisinde 3 trabzan. Sonuncu zincire hiç trabzan yapmıyorum. Bu zincire başlarken battığım aynı trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, sıradaki trabzan tepesine batarak bir trabzan, sıradaki trabzanın arka teline batarak bir trabzan, sıradaki trabzanın arka teline batarak bir trabzan, sıradaki trabzanın arka teline batarak şu anda 4 trabzan yaptım. Bu yaptığımız tomurcuğu da bakın buradaki boşluktan geçirip çiçeğin ortasından çıkartıyorum. Bakın buraya batınca burada bir boşluk oluştu. Boşluktan batıp çiçeğin içinden beri çıkarıyorum. Sonra bu şekilde düzeltiyoruz. Çiçeğimiz oluşuyor. Son bir çiçek daha göstermek istiyorum. Ondan sonra artık rahatlıkla yapabiliriz. 2 zincir. Bu trabzan tepesine bu şekilde batıyorum. Bir trabzan. Hiç zincir çekmeden buradaki sıradaki trabzan tepesine batarak bir trabzan. Bu trabzanın üzerine trabzan yapmaya başlıyoruz. 3 zincir. Trabzan yapmaya başlıyoruz. Toplamda 4 trabzan yapıyorum. 2 3 4. Şimdi bu taraftaki trabzanın üzerine trabzan yapmam lazım. Hafif çeviriyorum. Bakın burada 4 tane trabzan yapmıştık. 4. trabzanın üzerine hiç zincir çekmeden bu trabzanın üzerine 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi tekrar çeviriyorum. Burası normal gidiş yönü benim. O yönü çevirerek bakın ilk başta bu 2 zincir ve bir trabzan yaptığımız yere bakın hiç zincir çekmeden onun üzerine trabzan yapmaya başlıyorum ve ayrıyeten tomurcuk yapıyoruz. 3 zincir, bu şekilde tepesinde bir sık iğne, tekrar trabzan tepesinde bir trabzan, 3 zincir, tepesinde bir sık iğne. Şimdi 2 tomurcuk oldu. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 3 zincir, bu trabzan tepesinde bir sık iğne, 3 tane tomurcuk oldu. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 3 zincir, bu trabzan tepesinde bir sık iğne. Toplamda 4 tomurcuk oldu. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bunun üzerine tomurcuk yapmıyorum. Şimdi elimle hafif bunu yatırıyorum. Daha rahat kolay görebilmem için. En son bu trabzanın üzerine batmıştık. Şimdi sıradaki trabzanın yani arka teline batarak bir sık iğne, 7 zincir, 3. zincirin içinde 3 trabzan, 3, sıradaki zincirin içinde 3 trabzan, sıradaki zincirin içinde 3 trabzan, sıradaki zincirin içinde 3 trabzan,
Son bir tane zincir var. Oraya trabzan yapmıyorum. Hiç zincir çekmeden bu aynı trabzan tepesine bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi sırasıyla 4 trabzan yapmaya başlıyorum. Sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan ve toplamda 4 trabzan yapıyorum. Şimdi bu yaptığımız tomurcuğu bakın buradaki boşluktan geçiriyorum. Bu çiçeğin ortasındaki boşluktan çıkartıyorum ve tomurcuğu oraya getirmiş oluyoruz ve bunu burada çevirerek çiçeğimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz bu şekilde. Bu aradaki trabzanları çoğaltıp azaltıp bu çiçekliklerin yakınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Eğer hala aklımızda soru işareti kaldıysa videoyu bu başlangıç kısmına geri alarak oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Arada belki sayılar denk gelmeyebilir. Onu da buralarda yedirmeye çalışacağız. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 4 trabzan yaptım. Buraya son çiçeği yapmam lazım. Burada batacak yer kalmadı. 2 zincir normal çiçeği yapar gibi trabzan tepesine batıyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak çiçeği yapıyorum. Bu şekilde burayı da yedirmeye çalışıyorum. 2 zincir, sonra burada çiçeği yapmaya devam ediyorum. En son bu tomurcuk kısmında bunun tepesine batarak yapacağım. Şimdi çiçeği yapıp geliyorum. Son tomurcuğu da yaptım. Bu zincirin tepesine batarak iz sürümü yaparak sıramı birleştiriyorum. Bunu da çiçeğimin içinden geçiriyorum. Sırasıyla bütün çiçekleri düzeltip sırayı bitiriyoruz. Şimdi bunu isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapacağım sıraları da yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada komple sadece trabzan yapıyoruz. Bu zincirin üzerine battık şimdi. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Birer tane trabzan yapıyoruz. Hiç çoğaltmıyoruz. Sırasıyla burada 3 trabzan vardı. 3 trabzanı tepesine yaptım. Şimdi bu çiçekleri yaparken burada 2 zincir çekip bir trabzan yapmıştık. Şimdi bu 2 zincirlerin üzerinde 2 trabzan yapıyoruz. 1 2 hiç zincir çekmeden buradaki zincirin tepesine batıyorum bir tane. Sırasıyla bu aradaki 3 trabzan tepesine de birer tane batarak trabzan yapıyorum. Bu çiçeğin arkasındaki 2 zincire 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Burada zincirin tepesine batarak bir trabzan. Buradaki trabzanların tepesine de batarak birer tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 4 trabzan olmuş oluyor. Çiçeğin arkasında da 2 trabzan yapıyoruz. Zincirin tepesinde bir trabzan. Trabzanların tepesinde birer tane trabzan. Bu sırada çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Burada 2 tane trabzan yapmamızın sebebi burada 2 trabzana battığımız için onun aynı sayısını burada yapıyoruz. Sırasıyla trabzanların tepesine, çiçeğin arkasındaki bu 2 zincire batarak 2 trabzan yapıyoruz.
Bu şekilde bütün çiçeklerin arkasına yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son çiçeğin arkasına da trabzan yaptım. Burada ilk zincirin tepesine batarak iç sürümü yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Artık turuncu ile işim bitti. Şimdi aynı bu yeşil yaptığımız yaprakları buraya yapıyoruz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek başlıyorum. Sırasıyla tekrar bu trabzanların benden taraftaki teline batarak yeni sıraya başlıyorum. Şimdi buradaki işlemin aynısını buraya yapıyoruz. 10 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 6 zincir, sıradaki trabzanın yani bu zincirin tepesine batarak bir sık iğne, 6 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 10 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 6 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 6 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne, 10 zincir, sıradaki trabzanın benden taraftaki teline batarak bir sık iğne. Aynı bu sırada yaptığımız gibi benden taraftaki tellerine batarak bir 10 zincir, 2 6 zincir yaparak da bu sırayı tamamlıyoruz. Bu ve bundan önceki turuncu sıra isteğe bağlı. İsterseniz benim gibi bu şekilde, isterseniz çiçekleri yaptığımız sırada da bitirebilirsiniz. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı diğer sıradaki gibi bitti. 10 tane zincir, 6 tane zincir, ikinci 6 tane zinciri yapıyorum. Burada da 10 zincirle başlamıştım. Burada bir tane batma yeri var. Buraya da iç sürme yaparak sıramı bitiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Umarım sizler de bu modeli beğenmişsinizdir. Bu modeli sevdiklerinize özel günlerinde buket şeklinde yapıp hediye edebilirsiniz. Bence çok güzel bir hediye olur. Şimdiden yapın, kenara koyun, sevdiklerinize hediye edin. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.